Merhaba sevgili seyirciler, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktay Usta bugün sizler için hamburger ekmeği hazırlamak istiyor. Ev ortamında güzel, taze, yumuşacık hamburger ekmeği. Hamburger ekmeği 7 su bardağı un ile hazırlayacağım sevgili seyirciler. Ölçü olarak da kaç tane çıkar? Belki 14, 15 o civarlarda çıkar. 7 su bardağı un, 1 su bardağı süt sevgili seyirciler, 1 su bardağı ılık su, ılık süt, 1 çay bardağı çiçek yağı, 2 tane yumurta. Sonrasında ne var? 2 çorba kaşığı tereyağı tarttım, 75 gram geldi. 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 2 tatlı kaşığı tuz ile hamburger ekmeği diyoruz. Haydi bismillah. Önce sıvıları almak istiyorum tenceremin içerisine. Yani makinede yapacağım. Yardımcım benim. Hoş geldin. Hadi bakalım. Evet, şimdi herkesin evinde olan var, olmayan var. Hiç problem yok sevgili seyirciler. Evde böyle bir mutfak robotu yoksa da elle de yoğurabiliriz. Eskiden var mıydı? Yoktu. Şimdi var. Evet, 1 su bardağı sütü döktüm. Sonra sevgili seyirciler 1 çay bardağı çiçek yağını da döktüm. Şimdi sütü döktüğüm bardakta 1 bardak sıcak su. Kaynar değil. Biraz duman mı çıkıyor? Çıksa da problem değil. Çünkü oradaki süt onu ılık hale getirecektir. Evet, şimdi buranın üzerine 2 tane yumurta. Gel bakalım canım. 2 tane de yumurtayı kırıyorum. Öncelikle sıvıları mutfak robotumuzun içine alıyoruz. Sevgili seyirciler, buraya 1 çorba kaşığı toz şekeri de ekledim. Tuzunu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı normal midir? Şöyle 2 tatlı kaşığından az eksik olsun. Çünkü fazla tuzlu olmasın. Eksik olsa da sorun değil. Hemen ellerimi yıkıyorum. Hamburger ekmeğinde sevgili seyirciler sıvılar önce mutfak robotunun kazanın içine alındı. Karıştırıyorum. Şekeri, tuzu, yumurtası, sütü, suyu hepsi içinde. Sevgili seyirciler karıştırdım. Şimdi buranın üzerine un gelecek. Geliyor. Dökeyim mi? Döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamburger ekmeği. Allah Allah. Taptaze fırından çıkmış sıcacık bir hamburger ekmeği olacak. Evet. Şimdi buradan sonra üzerine hemen instant mayayı da ekliyorum. Ekledim mi? Tamam. Haydi bakalım. Yardımcım görev başına. Şöyle sıkıştırıyorum. Kazanını kullanırken mutlaka iyi sıkıştıralım sevgili seyirciler. Çünkü hamur biraz onu zorlayacağı için ondan dolayı güzel tam anlamıyla yerine oturttuktan sonra canım beni bekliyormuş. Birinci devirde 1 ya da 2, 3'e çıkartmıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Açılsın. Şu anda hamurun kıvamını özellikle paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, bir 4-5 dakika kadar hamurumuz yoğruldu. Kıvam son derece güzel bakın. Gayet de başarılı oldu. Bu ölçüde hem kafanızda karışmamış oluyor. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su ile hazırlandı. Bura şimdi 5 dakika yoğrulduktan sonra buranın üzerine oda sıcaklığında 2 çorba kaşığı 75 gram tereyağını da ekliyorum. Bir 5 dakikada öyle karışacak. Ortalama 10 ile 12 dakika arasında yoğruldu muydu? Sonra da kazanında mayalandırma bölümüne geçeceğiz. Sevgili seyirciler, hamburger ekmeğimiz hazırlandı. Yaklaşık olarak 10 dakikadır çalışıyor mutfak robotumuz sevgili seyirciler. Bakalım kıvama. Oo, çok güzel görünüyor. Şöyle önce fişten çıkarayım. Sonra da şöyle bir buradaki karıştırma aparatını sökeyim yerinden. Güzel oldu. Evet, teknoloji işlerimizi kolaylaştırıyor sevgili seyirciler. Hem kazanı da yerinden çıkartayım. Sizlerle şöyle detaylı bir şekilde hamurun kıvamını da paylaşmak istiyorum. Çok güzel oldu sevgili seyirciler. Hamburger ekmeği efendim. Şu güzelliğe bakın. Lokum gibi ya. Allah Allah. Oktay Usta bugün sizler için
güzel bir hamburger ekmeği hazırlamak istedi. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz kıvam son derece başarılı. Eğer ki böyle bir mutfak robotu da yoksa problem değil. Biraz uzunca yoğrulmuş olacak ama değer. Hakikaten şuraya bakın efendim. Kaymak gibi güzel bir hamburger ekmeği. Şimdi kazanın içine alacağım. Az bir un serpeyim ama. Yok, çok da olmasın. Tamam. Şimdi kazanın içerisine alıyorum sevgili seyirciler. Kazanın üzerine bir tane bez kapatacağım. Bez kapatıp 1 saat dinlendiriyorum. 1 saat sonra açacağız. Sonra da yuvarlama bölümü diyeceğiz. Bakalım kaç tane çıkacak. Sevgili seyirciler, hamburger ekmeğimizin hamurunu yoğurduk. Önce mayalandırmayı yaptık. Ne kadar mayalandı? Tam 1 saat. Efendim 1 saat bekledi. Üzerine örtmüş olduğumuz bez ile sevgili seyirciler. Şimdi tezgaha alacağım hamurumuzu. Gel bakalım canım. Oradan hadi. Bulunduğun yerden ayrıl da gel canım. Gelmek istemiyor. Bulunduğum ortam çok iyi diyor. Neden böyle yapıyorsun? O zaman biraz yanlarına un serpiyoruz köşelere doğru sevgili seyirciler. Sonra da parmağımız ile şöyle parmak ucuyla orada kaynaşmış. Ondan dolayı biraz un serpseydim olurdu. Oraya serpmedim un. Ondan oldu galiba. Olsun. Şimdi ayrılır. Ayrıldı mı? Bu defa ayrıldı galiba. Evet. Hamurumuz sevgili seyirciler kalıbından yani kazanından ayrıldı. Şöyle ters çevireyim. Bir güzel olmuş. Sevgili seyirciler bakın sevgiyle puf puf olmuşlar. Evet şimdi buradaki hamurumuzdaki ölçümüz neydi? 7 su bardağı un ile hazırladık sevgili seyirciler. Gerçekten güzel mayalanmış. Bekleme süresi en az 1 saat olmalı. 1 saat bekleyecek. Puf puf görüyorsunuz. Şimdi bir de şöyle böleyim. Normalde buradan yaklaşık olarak bir 12 tane kadar çıkması lazım. Hemen bir tartayım. Gramaj olarak da hamburger ekmekleri genelde sevgili seyirciler 80 gram, 100 gram civarlarında değişiyor. Bu bakayım kaç grammış. 168 gram. Oktay Usta ne yaptın ya? 168 gram kilo mu aldıracaksın bize? 100 gram normaldir. Evet. O zaman biz 100 gramlık sevgili seyirciler ekmekler hazırlayacağız. Hemen şöyle alayım. İçe doğru aldıktan sonra şöyle büktüm. Sonra da yuvarlıyoruz. 2 metot var. Şimdi bunda ikisini paylaşacağım. Şu elde yuvarlama metodu. Sevgili seyirciler 100 gramlık hamburger ekmekleri. Evet hemen fırın tepsisine alıyorum. Şimdi aslında ben onu keserim de. Bugün elim bayağı bir bol bol gidiyor sevgili seyirciler. Ondan dolayı tartıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak herkesin evinde Oktay Usta bu tartıdan var mı da böyle gittiğinde tartıyorsun 100 gram 100 gram diyorsun. Evet mandalina büyüklüğünde sevgili seyirciler. Limondan biraz büyük değil mi? Evet. Ya şekil olarak da zaten mandalina'nın şekline benziyor sevgili seyirciler. Evet. Şimdi şöyle yapalım. 7 su bardağı un demek yaklaşık olarak 700 gram civarlarında. Bunun sütü, yumurtası filan diğer detaylarıyla birlikte sevgili seyirciler buradan herhalde bir 14 tane 15 tane çıkacak gibi duruyor. Sıkıyorum. Bir tartayım şimdi bu sıktığımı. Vay be. Tutturamadım. Özür dilerim. 111 gram geldi. Biraz daha altından alayım. Ah işte şimdi oldu. 100 gram. Evet 100 gramlık olsun istiyoruz. Sevgili seyirciler hemen yine kesmeye devam ediyorum. 100'er gramlık şu şekilde kesiyoruz. Bakın döndürüyorsunuz. 100 olur, 110 olur. Problem değil. Evet şöyle geliyor ve sıkıyoruz sevgili seyirciler. Hamburger ekmeklerimiz ortaya çıkıyor ve şimdi yuvarlama bölümünü de sizlerle paylaşayım. Sonrasında tüm hamurlara aynı işlemi yapıp sonra da sevgili seyirciler mayalanma, tepsi mayası ve sonra da bir fırın yolculuğu olacak.
Sevgili seyirciler, ölçülerimizden 9, 15 tane hamburger ekmeği çıktı. Şimdi hafiften üstüne basacağım ama çok hafif sevgili seyirciler. Şöyle bastırıyorum. Güzel 15 tane ev yapımı hamburger ekmeğimiz hazır hale geldi. Şimdi son işlemi artık bir mayalanması lazım fırına gitmeden önce. Bir fırın tepsi mayası gelecek. 2 kere mayalanıyor. Bir kazanında ya da yoğurduğunuz kapta. Sonra da bir kez de fırına gidecek. Fırına gitmeden önce daha doğrusu tepsi mayası diyoruz buna. Tepsi mayası gelecek. Üzerini örtüyorum. Sevgili seyirciler, kuru bez ile örtüyor. Burada yaklaşık olarak yani 40-45 dakika, eğer mayalanmamışsa ortamdan dolayı 1 saatte olabilir. Hiç problem değil. Önemli olan yükselsin. Ondan sonra fırına atalım ki neticesi güzel olsun. Üzerini kapatıyorum. Mayalansın. Sonra üzerine yumurta sarısı, susam, ver fırına olacak birazdan. Hamburger ekmeklerimizi uykuya bırakmıştık mayalanması için. Şimdi açıyorum üzerindeki örtülerini sevgili seyirciler. Oo, güzel olmuşlar. Gel bakalım canım, sen de gel. Evet sevgili seyirciler, şu anda hamburger ekmeklerimiz mayalandı. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının üzerine 2 kaşık su, 2 kaşık kadar da çiçek yağı dökeceğim ki yoksa yeterli gelmez burası. Hafif parlaklık versin hem yağ. Su ile birlikte güzel karışım. Yumurta sarısı, su ve yağ karışımı ile güzelce, ben bunu bir çatalla karıştırsam iyi olacak çünkü zor olacak öyle. Çatal ile karıştırıyorum. Fırça ile karıştırmaya çalıştım. Güzel olmadı sevgili seyirciler. Evet. Karışım tamam. Şimdi bu karışımdan ekmeklerin üzerine sürüyoruz. Gel bakalım canım. Baştan başlayalım. Puf puf olmuşlar sevgili seyirciler. Fırçayla sürerken hissediliyor bu yumuşaklığı, dokusu. Şimdi bu tepsiye de aynı işlemi yapacağım sevgili seyirciler. Aynı işlem olduğu için beklemeye gerek yok. Ve şimdi bizim yapmamız gereken işlem önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 ile 20 dakika arasında pişiyor. Çünkü her fırının gücüyle alakalı bir şey. Puf diye yukarı kalkacaklar. Pamuk gibi olacaklar. Gönderiyorum. Alt üst pişirme bölümüne sevgili seyirciler ısıtılmış sıcak fırına veriyorum. Orta katına. Tek tek pişireceğim hamburgerleri. İkisini aynı anda pişirmiyorum. Diğer hamburgerlerde de aynı işlemi yapacağım. Şimdi heyecanlı bekleme anı, kamerayı içeriye vereceğiz. Pişme görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Ya Rabbi, ne güzel nimetler var Allah'ım. Fırınımızdan güzel koku geliyor. Güzel hamburger ekmeğimizin kokusu. Allah Allah. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Hamburgerler. Şu anda burada bu tepsinin içinde tam 9 tane var sevgili seyirciler. 9 tane hamburger ekmeğini görüyoruz şu anda. Güzel. Bizim ölçümüzden toplam kaç tane çıkmıştı? 9, 15 tane. Gayet de güzel, bereketli oldu. Şimdi sevgili seyirciler, buradan tepsisinde kalırsa terleme yapar. Tepsisinden ben şöyle bir tezgaha kaydırmak istiyorum ama nasıl başarabilirim onu bilmiyorum. Deneyeceğim. Heyecanı severim çünkü. Bismillah. Tamam. Çok güzel oldu. Çünkü aynı tepsisinde kalmaya devam ederse soğuma aşamasında kurutur. Çünkü tepsi sıcak olduğu için hem kurutur hem terletir. Şimdi efendim hamburger ekmeklerimiz sevgili seyirciler güzel. Bakalım bir kontrol edelim. Altı da güzel kızarmış. Üstü de güzel kızarmış. Gayet güzel. Şeyi yapmak istiyorum. Doku testi. Geliyoruz. Şimdi sevgili seyirciler basacağım, kalkacak. Hazır mıyız? Basıyorum. Bastım, bırakıyorum. Yukarıya doğru yükseliyor yavaş yavaş sevgili seyirciler. Şimdi bir de normalde şu anda basmamak lazım. Ben zamanla yarıştığımız için ondan dolayı basıyorum. Tam soğuduğu zaman
O aşağı basınca puf tak yukarı kalkar. Şimdi sıcak olduğu için bastığınızda hemen fırından çıkardığınızda daha içi yumuşak olduğu için o biraz aşağıda kalır. Soğuduğu anda puf yukarı geri bırakır. Şimdi bir de sevgili seyirciler şuradakileri alayım. Bir tanesinde içini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hamburger ekmeklerimizde. Gel bakalım canım. Seni şöyle alalım. Seni de böyle alalım. Güzel. Bu da buranın ekmeği. Bu şuradaki ekmeğimiz ise sevgili seyirciler fırına gitmeye bekliyor. Onu da az sonra fırına göndereceğim. Şimdi bir tanesini hemen içini de kesip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra veda ediyoruz. Güzel hazırlanmış hamburger ve ekmeği. İkisi birlikte ne de güzel olur. Evet. Şimdi sıcak sıcak açıyorum. Dumanı çıkıyor içinden. Bakın gördünüz mü? Güzel ev yapımı Şef Oktay Usta'nın mutfağında hazırlanmış hamburger ekmeğinin tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum sevgili seyirciler. Efendim sağlıklı günler diliyorum. Mutfakta başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a emanet olun.